Çok uygun oluyor. Mesela siz iPhone 100 bin liradan alıyorsunuz. Evet. 150 bin liradan alıyorsunuz. O şu desenler 1000 lira. Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Şu anda hazırlandım. Midyat'tayım ve Nusaybin'e gidiyorum. Ve gördüğünüz gibi priz başındayım. Telefonumu birazcık şarj edeyim. Çünkü orada çok şahane çekimler yapacağız. İlk defa gideceğim ben de Nusaybin'e. Ve bugün işte bir gün boyunca yapabileceğim her şeyi sizlerle bu videoda paylaşacağım. Ama Nusaybin'e neden gidiyorsunuz derseniz orada bir kaçakçılar çarşısı varmış. 8.000 lira, bir de 8 başlığı var, 9.000 lira. Bay olarak en çok sattığım Versace Eros. Yani şu falan. Yol boyunca. Sadece evet, yol boyunca. Yakup Kilisesi'dir ve Nusaybin Okulu. Eski ismiyle Nisibis Akademisi diyorlardı. Bir de dünyanın ilk üniversitesidir. Şu an başka bir yola hazırlanıyorum. Şimdi hazır mıyız? Artık dolmuş otobüs artık her neyse o da geldiğine göre gidebiliriz. Evet, yani bir şey unutmadım diye umuyorum. Artık. Tamam, teşekkürler. Tamamdır, sağ olun. Kolay gelsin. Yani bir yarım saat, bir saattir burada vakit geçiriyorum zaten. Şimdi artık Nusaybin dolmuşuna bineceğim. Midyat ilçe otogarındayım. Önde boş sanıyorum. Elveda Midyat. Abi sen nerelisin? Ben buraya da Nusaybin'im. Nusaybin'lisin. Nusaybin neyi meşhur? Nusaybin'in daha önce pamuğu meşhurdu, kaçakçılar pazarcı meşhurdu, öyle şeyler. Nusaybin'e de giden çok oluyor mu turistlerden abi? Gidiyorlar, bazen gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? Valla kapalı çarşıya gidip şeyler arıyor, bu kaçak mallarında bir şeyler arıyor. Buradayısındır, mayısındır, bu bayanlarla ilgili bu kıl çekme şeysi daha bizim ben fazla benim hanım da öyle şeylerle uğraşmadığı için ben fazla detayına girmek istemiyorum. Şimdi biz Tamam abi, anladım. genelde onlar geçiyor yani. Her gelen bir iki tane alıyor. Yani her benimle Nusaybin'e gelen abi diyor. Kaçakçılar pazarı ne tarafta işte onu şey gösteriyorsun. Ondan sonra bir antik Mer Yakup var. Mer Yakup. Mer Yakup. Kilise miydi orası? Kilise diye, kilise. Çarşının merkezinde mi bu kilise? Hemen bu pasajların arka bitisinde. Ve galiba orası dünyanın ilk üniversitesi olarak geçiyor. Tebrikler. Bak sen okumuşsun herhalde. Değil mi? Araştırdım abi. Ya doğru okuyan insan bilir. Tarihlerde geçiyor demek ki. Bir de abi bu Nusaybin'de neydi? Cin Tepesi mi? Öyle bir şey diyorlar. Ha, var, o da var. Gırnavas diyorlar. Gırnavas. Gırnavas. Türkçe ismi değil. Ne abi o tam olarak? Valla o Neresi? öyle şeyler hurafalara pek inanmam. Öyle hurafa gidiyor. Yani eski gidiyorlar öyle bayanlar gidiyorlar işte. Orada bir gece yatıyorlar işte yemek yapıp pişiriyor. Gece yatıyorlar orada. Yani öyle. Şimdi artık yatmayı kalktı. Bir zamanlar benim çocukluğumda biz de gittik. Annemle babamla da biz de gittik oraya. Ve bir gece yattık geldik işte. Yani böyle gidip orada kalan işte şu an bunu yeni Sen beni de öğrendim. mi Yatan da çekiyorsun? var. Evet abi, sohbet ediyoruz. Video çekiyorum seni de şu anda. Sen okul falan okumuşsun. Evet, ben şehir plancısıyım. Şehir plancısı. Ama şu an çalışmıyorum, geziyorum. Hakimiz de güzel çıkıyoruz ha. Resmi görsen Tarık Akan'ı geride bırakmışım. Eski resmini şey yapmış. WhatsApp'ıma atmış. Türkmenistan, Azerbaycan'dan her tarafta bana kızlar Şu mu abi? Hah, bravo. Evet, abinin gençlik halini de gösterelim. Sizce kime benziyor? Cümlemizi 69 yaşındayım. Görün. 69 mu? Ha, Hiç göstermiyor. öyle Hiç aslında olmuyor. göstermiyor yani ben 50-55. Ben çok gezen birisiyim. Hem de öyle sevinçli birisi, sohbet esprili birisiyim. Nusaybin, İpek yolu üzerinde Suriye ile sıfır noktasında yer alıyor ve Dicle ile Fırat nehirleri arasındaki havzanın yani Mezopotamya'nın kuzey kısmında bulunuyor. Eskiden Antik Nisibis olarak anılan bu kent tarih boyunca Roma ile Pers imparatorlukları arasında stratejik bir sınır ve önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Nusaybin içerisinde öne çıkan önemli tarihi yapılar arasında Mor Yakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Camii yer almaktadır. Evet, ben şimdi Nusaybin'e giriş yaptım arkadaşlar. Gelirken minibüsün içinde uyuklamışım. Yani en son abiyle konuşuyordum, o ara bir gitmişim yani bir kendime yeni geldim.
Sonra valizimi otogara bıraktım. Eğer yetişirsem akşam Mardin tarafına gideceğim. Şimdi Nusaybin içerisindeyiz. Karşıda hem çarşıya doğru ilerleyeceğim hem de oradaki Mor Yakup Kilisesi'ni ziyaret edeceğim. Eğer açıktır umarım diye düşünüyorum. Ama Nusaybin'e geldiğimde de tabii ilk olarak şöyle bir etrafıma baktığımda farklı geldi. Birazcık bana şeyi anımsattı, Lübnan'ı anımsattı. Sanki orada da öyle caddeler, sokaklar görmüştüm. Yani buradaki evlerin, apartmanların yapısı nedense onu anımsattı. Ama tabii her ilçe, her şeyin tarzı farklı. Evet, milli marketimizin yanında hemen minik bir şeyler alayım. Ay çok uyuyorum ya, ayakta uyuyorum resmen. Yani şöyle bir park bulursam bir 5 dakika oturup kendime gelmek istiyorum. Bir de kafamın içinde hangi şarkı çalıyor biliyor musunuz? Bunu kim bilinçaltıma soktu? Bu arada size Nusaybin'i göstereyim şöyle. Yani burası da Midyat'ın Estel tarafına benziyor olabilir. Yani şu an burası hangi caddesi, hangi taraf bilemiyorum ama en azından bir fikir olsun merak edenler için. Ama buraya iyi ki geldim. Hani öyle hissediyorum. Az önceki dolmuştaki abi sağ olsun bırakmadı. Bir daha gelirsen haberleşelim dedi. Normalde misafir de etmek istedi. Yanımızda bir öğretmen arkadaş daha vardı. Onunla beni misafir etmek istedi ama tabii benim artık geçmem lazım. Vaktim çok kısa. O yüzden biraz buraları da görmek açıkçası benim için de iyi olacak. Daha önce gelmediğim bir yer, ilk defa geliyorum. Öyle pilav üstü, ekmek üstü bir şeyler var. Tamam. Bura hakkında çok bilgim yok. Yani gerçekten şu an ben de sizinle birlikte hem bir taraftan gözlemliyorum hem de bir taraftan ne yaşayacağımı merak ediyorum. Ve Kaçakçılar Çarşısı'nı çok merak ediyorum. Yani daha önce böyle bir yere gitmedim. Şu anda Mor Yakup Kilisesi'ne doğru ilerliyorum. Ve burası da yani gittiğim bu bölgede aslında sınır bölgesi. Nusaybin Hudut sınır kapısı yer alıyor. Yani sınıra çok yakın bir yerdeyim. Evet, şu anda ilk durağımız bu Mor Yakup Kilisesi. Yani acaba açık mı bilemiyorum ama. Açık mı gençler burası? Açık değil mi? Evet. Evet. Kapı açık. Merhaba, kolay gelsin. Abi yanlış mı geldim acaba? Kilise değil mi? Ay hiç girme şansım yok mu? Size bir şey diyeyim mi? Geçen dedim ki Mardin'de insanlar burayı turistik yer sanıp giriyorlarmış. Ben burayı kilise sandım. İçerideki adam burası ev dedi ve kilise kapandı dedi, anlamadım şimdi. Ne oldu yani anlayamadım. Ay gerçekten yanlış yere gelmişim. Burası zaten Mor Yakup Kilisesi olarak gözüküyor. Ve galiba şu an burası kapalı. Kapalı olmasına üzüldüm. Kimse yok mu acaba burada? Normalde de mi kapalı? Yani yanlışlıkla az önceki yere girdim. Niye oraya girdim bilmiyorum. Herhalde kilise gibi gözüktü. Şu anda bu gördüğünüz yer Mor Yakup Kilisesi. Ziyaret saatleri 17'ye kadar diyor ya. Şu an saatten dolayı burayı göremeyeceğim. Üzüldüm şu anda. Bunu düşünmemiştim. Şimdi burası Mor Yakup Kilisesi Zeynel Abidin Camii Kültür ve İnanç Parkı'ymış. 2000 yılının Dünya İnanç Yılı olması ve Nusaybin ilçe merkezinde karşılıklı konumlanmış olan Mor Yakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Camii birlikteliğinden hareketle 1999 yılında Nusaybin Belediyesi, Çekül Vakfı, Süryani Kadim Cemaati Midyat Metropolitliği ve Mardin Süryani Kadim
Deyruz Zafaren Kilisesi Vakfı ortaklığıyla başlamış. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katılımı ve sahiplenmesiyle büyük ölçekli bir çalışmaya dönüşmüş. Kilise ve cami arasına sonradan yapılmış betonarme evler kamulaştırılıp yıkıldıktan sonra kazı alanı Zeynel Abidin Camii yönünde genişlemiş. 2014 yılına kadar yaklaşık 4000 metrekarelik bir alanda devam eden kazı çalışmaları sonucunda Metropolit Mor Yakup'un milattan sonra 313-320 yılları arasında inşa ettirdiği ve Mezopotamya'nın en büyük kiliselerinden biri olan Nusaybin Katedrali'nin kalıntılarının yanı sıra Orta Çağ'da bu alana yerleşmiş olan Müslüman topluluklara ait çok sayıda sivil mimari yapıya ve tarihi esere ulaşılmış. Yani şu Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup Kilisesi burada. Nereden geliyorlar? Bunlar İsveç'ten gelmiş. İsveç'ten. Burası Mor Yakup Kilisesi'dir ve Nusaybin Okulu. Eski ismiyle Nisibis Akademisi diyorlardı. Buranın girişi yaklaşık 800 metre böyle güney tarafına doğru iniyor. Aynı halde dünyanın ilk üniversitesidir. Burası yatılıymış. Burada 800 ile 1000 arası öğrenci varmış burada. Burası kimi ki diyor ki Nusaybin 2 sefer deprem geçirmiş, kimi ki diyor ki 7 sefer üzerine toprak gelmiş. O yönden dolayı da okudukları yer ve yattıkları hepsi toprak altında kalmış. Etrafındaki evlerse sonradan o eski yapıların üzerinde kurmuşlar. Burada gören dersleri Süryanice dili başta olmak üzere teoloji, felsefe, mantık, edebiyat, geometri, astronomi, tıp ve hukuk dersleri görüyorlarmış burada. Burası 1700 yıllık tarihi var. Yani milattan sonra 297 yıllarında Roma döneminde. Roma ile Sasaniler arasında çıkan savaşlardan dolayı öğrenciler buradan Urfa'ya göç ettiler. 363 yılında. Urfa'da yaklaşık 125 yıl kaldılar. Tekrar buraya geri döndüler. Bir tanesi hem burada hem Urfa'da öğretmenlik yapmış. Dünyanın ilk profesörü ve şairi Mor Efrem. O yönden dolayı da herkes orası bilmiyordu ama burası. Yani aslında her şey burada başlıyor. Aynen. Peki bu avlusunda ne varmış Bunlar bu hepsi kalıntılar? kazı esnasında ortaya çıktılar. Bunlar hepsi üniversite kalıntıları. Burası kilise etrafında kampüs şeklinde. Peki burada bir kilise görüyoruz, burada da bir cami Aynen. görüyoruz. O caminin nasıl bir özelliği? Zeynel Abidin Camisi orası da sonradan inşa edilmiş. Minaresi çok farklı. Minaresi aslında. 1956 yılında bir tane Süryani usta tarafından yapılmış. Evet, çok Midyat'ta. güzel bir işleme var minaresinde de. Yani dünyanın ilk üniversitesi olduğunu da buraya gelince öğrenebildim. Teşekkür ediyorum. Evet, şu anda abinin anlattığı gibi her şey. Artık buradan ayrılıyorum arkadaşlar. Yani çok üzgünüm. Şu anda bu kadarını görebiliyoruz. Mor Yakup Kilisesi'ne geldim. Evet, içeride kalıntılar var. Sanıyorum yan tarafta da cami var. İşte bu kadar görebileceğim maalesef. Bu hiç aklıma gelmedi, tabii ki açık olduğunu düşünmüştüm. Artık gün batımı, güneş batmak üzere. Ama açıkçası güzel bir yere benziyor yani. Şöyle alana baktığımda bir etkilendiğimi hissediyorum. Bu alanda çeken bir şey var. Bak, duvardan, parmaklıklardan alanı seyredebiliyorum ama gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Burası benim çok hoşuma gitti. Yani şu an burası da park. Burada Zeynel Abidin Camii sanıyorum. Kalabalık avlu. Şurada bir Nusaybin yazısı var. Oraya gidelim hemen. Yani ben aslında buraya gelirken hani sadece çarşı var, çarşıya giderim ve kiliseyi görürüm diye düşündüm ve tabii içerisinin çok kapalı olduğunu düşünmemiştim. Ama gerçekten hani buraya gelip orayı görmeye değer bir yer. Bunu çok net hissettiriyor. Şu anda caminin avlusundayım. Caminin minaresindeki süslemelerden gözümü alamadım. Çok güzel. Hemen şöyle caminin avlusunda oturacağım. Evet arkadaşlar, artık ben şuraya biraz yayılarak oturmak ve sizle sohbet etmek istiyorum. Yani gezmek gerçekten güzel. Hani şimdi insan soruyor, tek başına sıkılmıyor musun gittiğin yerlerde diye, ama yine de şöyle bir gelip güzel bir yere oturduğunda yani biraz yavaş yavaş yorgunluğunu atıyorsun. Yani bir taraftan işte farklı bir yer görüyorsun.
Arkamdaki minare enfes detayları barındırıyor şu anda. Sınıra yakın bir bölgedeyiz. Küçük bir mola vereceğim. Yani biraz böyle bir şeyler atıştırayım. Karşımda hemen yanı başında da bir mezarlık yer alıyor. Yani Güneydoğu bölgesini gezmeyi özellikle seviyorum. Çünkü az önce gelirken abinin biri dedi ki, dolmuştaki abi tanıştığımız, mutlaka bir sonraki gelişinde haber ver dedi. Bir de daha sabah bir abiyle tanışmıştım. O da sağ olsun Mardin'de birkaç tane işim vardı, onları halletti. Ve akşam üzeri beni aradı, ne yaptın, gidebildin mi diye. Yani bu da çok güzel. Yani belki de şimdi biz büyük şehirde böyle bir şeye denk gelmek daha düşük bir olasılık. Yani adam beni hatırlayıp unutmamış, bir de bana nasıl yardımcı olabilir diye aslında teklifle geldi. Aynı şekilde bu bölgede sizler geldiğinizde hani şu an gerçekten bunu gördüğüm için, deneyimlediğim için söylüyorum. Hani yolda mesela gidecek yeriniz olmasa, kaybolsanız ya da o an hani diyelim işler istediğiniz gibi gitmese, çok rahat insanlar size yardımcı olur. Sizi evinde misafir eder ve bunun için tanışmanıza bile gerek yok. Sizi alıp götürüyorlar. Yani burası bana çok ilginç bir yer gibi geldi. Yani şu an daha farklı bir yerde, yapıda olduğumu hissediyorum. Ya salak bir adam öyle değil. O kafadan işine gelmeyince. Amcalar namaza gidiyor. Düşünün, ben az önce Midyat'tan geliyorum. Hiç o giriş saatleri aklıma gelmemişti. İnsanlar İsveç'ten geliyorlar. Evet, o zaman nereye gidiyoruz? Kaçakçılar Çarşısı'na gidiyoruz. Artık bundan sonra daha eğlenceli bir zaman dilimine giriş yapıyorum kendi adıma. Bakalım, benim de ekipman olarak eksiklerim var. Belki orada bir şeyler bulabilirim. Belki sizler kendinize uygun bir şeyler bulursunuz. Evet, şu anda Kaçakçılar Çarşısı'na doğru ilerliyorum. Bilmiyorum buranın da artık kapanış saati var mı ama yani bugün ancak şu an olduğu kadarıyla ben de gezebiliyorum. Kolay gelsin abi. Kaçakçılar Çarşısı bura mı oluyor? Ha, buradan mı başlıyor değil mi? Tamam. İlginç. Yani demek ki buradaki bütün dükkanlarda aslında girip tek tek bir şeylere bakabiliyorsunuz. Tabii bir taraftan parfümcüler var. Şu an burayı aslında bir nevi akşam gezmiş olacağız. Burada telefonlar satılıyor. Bir de şöyle bir durum var, yani artık hava saat 5-5:30 oldu mu kararmaya başladığı için tabii yani biraz da etraf karanlık. Ama bakalım neler var burada. Kahve kokusu alıyorum bir taraftan. Bir taraftan burada telefonlar var. Saç maşaları. Başka ne bulabiliriz? Sınır ne kadar burada? 6 başlığın bir üstü 8.000 lira. Bir de 8 başlığı var 9.000 lira. Peki dronlar var sanırım şu anda. Hangi markanın var elinizde? Hocam dronlar şöyle göstereyim. Buradan da bakabilirsin. S9. Ariel drone. S9 modeli. Ne kadar 300, mesela? 300-500 metre menzisi var hocam. 100 metre yukarı gidebiliyor. Akrobatik hareketler yapabiliyor. Onun haricinde telefonla uyumlu 3.500 lira. 3500 lira. Oo, çok uygun. 9 lira hocam. Termoslar 900 lira, öyle mi? Hocam onlar Değişiyor mu? Alttakiler 900 lira. O şu desenler 1000 lira. Alttakiler 900. Bunlar orijinal mi oluyor? Orijinalle birebir, orijinal segmentin. Çok iyi. Peki bu çarşı şu an dükkanlar kapalı mı her yer? Yani belli yerler açık, belli yerler kapalı belli gibi yerler gözüküyor. açık kalıyor, belli yerler kapalı kalıyor. Tamam. Yani akşam olunca bütün kaçaklar çarşısı birazcık daha
Bütün dükkanlar kapanıp arkadan daha doğrusu işlemi hallediyorlar. Anladım. Peki teşekkür ediyorum. Biraz daha yolun sonuna gidip geri döneceğim. Sağ olun. Şimdi demek ki buranın da yavaş yavaş artık toparlanma, kapanma zamanı. Şimdi burada parfümcüler var. Saatleri görüyorsunuz. Burada bir saatçi var. Bakalım bir. Kolay gelsin. Yani binlerce çeşit saat görebiliyorsunuz burada. Şimdi o halde biraz daha devam edelim. Şimdi çok da esnafı zorlamak istemiyorum bu anlamda. Hani bazı insanlar tabii ki çıkmak isteyebilir, bazıları görünmek istemeyebilir. Ama pasaj tabii ki bak yavaş yavaş kepenkler kapanıyor. Mesela eminim bunlar şurada daha uygun fiyatlıdır. Mardin'de tabii ki belki de 2-3 katına satılıyor aynı şekilde. Şimdi karşı tarafta bir parfümcü var. Yani burada insanlar tabii yine kalabalık. Yani Şu anda burası Kaçakçılar Çarşısı ve bu çarşıda mesela toplam kaç çarşı var? Yani ne kadar bir uzunlukta, büyüklükte? yani ne kadar bir uzunlukta sana tahminen söyleyeyim. Şöyle kaç? Yani şu falan. Yol boyunca. Sadece evet yol boyunca. Hani böyle evet. Peki burayı mesela ben uzaktan dışarıdan duyup geldim. Meşhur kılan nedir bu kadar? Yani meşhur kılan nedir? Bir ucuzluğu, insanların samimiyeti, yani iyiliği falan. Bir de dışarıdan kaçakçılık oluyor. Hani sınırdan geçilen mallar, insanlar geçimini böyle sağlıyor. Yani Peki- evine ekmek götürüyorlar. Ben o giden insandan kozmetik ürünü istiyorum. Bazıları saat istiyor, bazıları ayakkabı istiyor, bazıları sigara istiyor. Onlar bu şekilde geçimini kazanırken biz de onlardan alıyoruz bu şekilde. Yani buradaki ürünler daha mı uygun oluyor mesela şu anda? Çok uygun oluyor. Mesela siz iPhone'u 100 bin liradan alıyorsunuz. Evet. Biz 50 bin liradan alıyoruz. Şimdi akşam saati olmasına rağmen ciddi bir kalabalık var. Belli ki sadece Nusaybinlerin değil, etraftaki iller olsun, ilçeler olsun buraya alışverişe geliyor. Ve gerçekten az önceki adamın dediği kadar hani buradaki ürünler daha uygun fiyatlı. Yani tabii bilmiyorum nasıl memnunlar mı ama gerçekten uygun fiyata satılıyor. Bunlar da çok tatlı. Yani bazı dükkanlarda da ben kendi aradıklarıma bakıyorum ve işte bakalım. Şimdi yavaş yavaş çarşının diğer tarafına doğru gideceğim. Yani buradaki insanlar da haklı olarak hayattan beklentileri var. Kolay gelsin amca. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Video çekiyorum ben. Yani ne için çekiyorsun? Ben YouTube kanalım için çekiyorum. Gezginim. Şu an buraya gezmeye geldim. Hoş Bir geldin. taraftan Şimdi da beni çekiyor izliyorum. musun? Evet şu an Sen de seni çekiyor çekiyorum. musun? Teşekkür ederim. Peki. Nasılsın, iyisin? İyiyim, sen nasılsın? gelmişsin. Hoş bulduk. Ne satıyorsun abi? Görüyorsun işte arkadaşlar, Evet. standartlarını satıyoruz. Stani termos Standartları bayağı hepsi- gidiyor anlaşılan. Tabii gidecek. Değil mi? Çünkü fiyatımız uygun olduğu için fiyat uygun gidiyor. Ne kadara satıyorsun? Oo, seni ilgilendirmez. Satıyoruz, fiyatımız uygundur. Söylenmez. Fiyat söylenmez kardeş. Çünkü Ama nerede uygundur. görsem epeyce bir Uygundur, görüyorum. fiyatımız uygundur. Bak genci de çek. O genç de bizdendir. Yakışıklı gençtir. Peki başka neler satıyorsun? İçeride ne var? Ya çarşıyı gez, bakarsın. Tamam. Çok güzel eşyalar var yani. Geliyor. Müşterinin dikkati çekmesi için çok güzel şeyler var. Yani burada Stani termoslar çok gidiyor arkadaşlar. Yani şu anki bulunan bu dükkanda tabii daha fazla kamera ekipmanı açısından da malzeme satılıyor. Eğer müsait olursa bir içeri soracağım tabii. Şuraya uğramak istedim. Merak ettiğim birkaç tane parfüm var. Şu anda bu geldiğim yerde de birçok ünlü markanın parfümlerini görebiliyorsunuz. See. Tabii bu arkamda gördüğünüz yerde bir sürü parfüm var. Şuradan toplayacağım bazılarını.
8500 olur abla. Peki bunların son bir şey soracağım. Düzleştiricisi tek var mı? Evet. O ne kadar? Nasıl benim çantasız 5500. Tamam, teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için. Sağ olun. Göstereyim size, Gucci'nin bunlar 500 TL. Çok sevdiğim bir kokusu var. Evet. Sıkabilirsiniz de diyebilirsiniz. Peki en çok hangi parfüm satıyorsunuz mesela bunlar Bayan arasında? olarak. Hı hı, bayan olarak. Libre. Libre en güzeli. Şöyle bir açmanızı rica edebilir miyim? Tabii. Çok hafif bir kokusu mu var? Evet. Tam yaz kokusu bu. Evet. Bu yazılım çok sattığımız koku. Başka sırada ne var? Versace Christian Dior. Şu var. Tamam. Şu Prada C var. hoşuma gitti. O C de güzel evet. Sinir kırmızısı çok güzel. hemen Diğer elimize- şöyle diğer elimi uzatacağım artık. Tamam. Bay olarak en çok sattığım Versace Eros. Genel Eros, olarak. parfüm, elektronik, Dyson. Dyson Telefon. da çok gidiyor. En çok satılan telefon. Yani telefonlar da Türkiye fiyatıyla hemen hemen yarıya oluyor. 130.000 17 Pro Max şu an bizde 70.000. Oo. Yani burada çok fazla parfüm görebiliyorsunuz zaten. Hemen şu Gucci'nin Flora'yı da denemek istiyorum. Bunu almak istiyorum hatta. Hep bir Çok- talep var. Açıkçası gerçekten insanların buraya gelip aldığı kadar var. Üzerinde bütün parfümler kokuyor şu anda. Farkı dünya kadar var. O iki tane şarjın orijinali bu normal. başlıyor 25'e kadar var. Bu garantili öyle. Ama sen illa ısrar mı ediyorsun? Su altında ne işim var benim ya? Ya olabilir havuzda kullandı. Su girdi. Buna su girsen çalışmaz yanar. Bu su girse de şey olmaz. Geç kalıyor geç. Aynen, ben gecikmişim bayağı kafamda. Sen önce şeyini yap gece kuşu. Aynen. Gece versiyonu. Nedir senin ismin ne? Nuray benim ismim. Nuray. Ne olarak geçiyor YouTube'a da? Nuray Yılmaz olarak aratabilirsin. Nuray Yılmaz. Bunları ne kadara satıyorsun? Bunlar 1500. Ama dayı emekliyse %20 indirim yapacağız ona. Emekliyse dayı %20 indirim. Burada gerçekten hem kalabalık hem akşam saati ama buna rağmen çarşı da kalabalık. Ve çarşı içinde de tabii dışarıdan gelen insanları görebiliyorum şu anda. Az önce gelirken tabii Nusaybin'e bir anda gelmeye karar verdim. Çünkü dünyanın ilk üniversitesi olarak geçen o yer vardı. Bir de aslında Beyazsu taraflarına gelmiştim. Burada anladığım gerçekten fiyatlar çok uygun. Yani sadece burada yaşayan insanlar değil, başka insanlar da gelip alışveriş yapabiliyorlar. Ya bir anda en çok ihtiyacım olan şeyi buldum sandım. Tütsü. Ama nargileciymiş orası. Tütsü satmıyormuş. O kadar güzel parfüm kokuları geliyor ki. Ve yine şu karşıda sigara satılıyor. Buna o kadar kalp yaptı. İyi akşamlar. Baksanıza insanlar artık yavaş yavaş burayı toplamaya başlıyor. Az önce bir tane powerbank sordum. 1000 TL'ye. Yani şu an tam böyle neye ihtiyacım olduğunu bilmiyorum. Ama burada gayet çok rahat, uygun fiyatlara bulabilirsiniz bence. Ve şöyle karşı tarafa da bir girelim. Yani bu da Kaçakçılar Çarşısı'nın akşam versiyonu olsun. İnsanlar artık gördüğünüz gibi kepenkleri indirmiş. Bilmiyorum, belki burada bir yere çıkmıyor olabilir. Burada birçok markanın saati satılıyor. Yani böyle saat, parfüm, telefon, birçok eşyayı tabii ki burada gelip bakabilirsiniz. Ciddi anlamda parfümcü görebiliyorum. Burada da bir parfümcü var. Telefonlar da görüyorum. Elinizde iPhone var mesela sizin. Burada satıyor musunuz? Geliyor, sınırlı sürede olduğu yer sınırlı sayıda geliyor. Sınırlı sayıda geldiği için şu an mevcut yok. Yani yarın gün içerisinde gelirseniz
Anladım. Ben bugün akşam gidiyorum aslında burayı son anda böyle bir gezmek istedim. Vallahi O yüzden biraz döneceğim. karşınızın, bir dezavantajı biraz geç açılıp biraz geç kapanıyor aslında. Şimdi o zaman sağ tarafa mı gitmem daha iyi olur benim? Yani hocam o tarafta kapalı. Yani daha çok şu an cadde üzeri Giyimciler açık. Çarşısı dediğiniz. Giyimciler Çarşısı daha çok erken kapanıyor buraya göre. Yani şu an en açık olan bölge cadde üzeri olan tarafı. Yukarı mı çıkayım yani? Yani şu çeşmenin sağ tarafına doğru yola Tamam. çıkarsanız yukarı doğru sol tarafa doğru çıkabilirsiniz. Tamam, teşekkür Rica ediyorum. ederim. Kolay İyi gelsin. akşamlar. İyi akşamlar. Yani burada bazıları tabii ki daha anlayışlı yaklaşıyor size. Bazı kişiler de YouTube'da özellikle Nusaybin Kaçakçılar Çarşısı diye paylaşım yapan birkaç tane video da görmüştüm. Onlar da bayağı keyifliydi. Ben şu an akşam saati olduğu için burayı ancak gezebiliyorum. Yani şu an burada tabii ne görürsek birlikte aslında bakıyoruz. İyi akşamlar. Yine aynı yere gelmiş oldum bir taraftan ama iyi akşamlar. Teşekkürler. Yani bir daha dönme şansım olmayacak. Çünkü bugün akşam 1-2 saat içinde buradan gideceğim. Fakat en azından biraz yukarı daha çıkmış olayım. Yani bu şeye benziyor aslında bir nevi. Hani İstanbul'da elinde, ben hep bunu merak ederdim bu arada. İstanbul'da elinde parfüm satan bir sürü adam dolaşıyor. Bir de parfümleri de hep diyorlar yani ucuza satıyorlardı. Yani demek ki böyle alıyorlar parfümleri. Aynı kokular. Yani İstanbul'da da o şekilde satıyorlar. Yani biraz daha caddenin yukarı tarafına doğru çıkıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an loş bir ışık var. Artık dükkanlar da kapanmış. Belki sağdan soldan ilerleyerek artık bugünü sonlandıracağım. Burası da ilginç. Yani parfüm alacaklarınız varsa, merak ettiğiniz kokular varsa ki bence elektronik eşya açısından da ihtiyacınız olanları burada gelip alabilirsiniz. Ama bir taraftan da şey hissediyorum yani. Hani bir Orta Doğu ülkesinde geziyormuş hissi. Hani yani oradaki ülkelere benzettim tabii biraz. Hafif Ürdün sokakları, hafif Lübnan sokakları tarzı bir şeyi andırıyor burası da. Yani bence artık buradan sonrasında pek çarşı kalmadı benim anladığım. Bakın şöyle sağ taraftan gideyim. Yollar da ilginç. Baksanıza yolu bu şekilde kesmişler. Ve şimdi biliyorsunuz benim kanalım da yeni bir kanal. Yani olabildiğince ben hem içerik üretmeye çalışıyorum hem de ilk defa geldiğim yerler aslında yaklaşık 3-4 ay sonra yani Mart-Nisan ayı gibi asıl yolculuğum başlayacak. Çünkü o zaman tabii ki bu süreç biraz daha ilerlediğinde artık Türkiye'yi böyle motosikletle turlamaya başlamak istiyorum. Yani bu konuda çok heyecanlıyım, çok istekliyim. Fakat tabii ki sizlerin desteği de çok önemli. Yani sizlerden ricam bu süre içerisinde videolarımı beğenerek, kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Çünkü şu an burada gerçekten epeyce uğraşıyorum. Zevk alarak uğraşıyorum ve en azından sizler daha iyi bir zamanda gelin. Hani burada ben sizin adınıza bir ön deneyim yaşıyorum ve sizler en güzel şekilde gezmenizi istiyorum. Nuray Yılmaz. Kanalıma abone olun derken abone buldum şu anda. Teşekkür ederim. Şimdi ben artık Nusaybin'de bir kafe gibi bir yere oturdum arkadaşlar. Bir tatlı yiyeceğim. Bugün zaten Midyat'ta yemek yediğim için artık böyle tatlı yiyerek artık günü sonlandırmak istiyorum. Şimdi benim anladığım en azından bu gezi biraz böyle şehrin nabzını yoklamak gibi oldu. Şimdi az önce Kaçakçılar Çarşısı'na girdim. Evet güzel şeyler satılıyor belli ki ama orayı biraz da böyle kalabalık kılan şey bence sosyal medya olsa gerek. Çünkü az önce konuştuğum kişiler özellikle YouTube için video çekildikten sonra müşterilerinin arttığını söylediler. Yani işte gelen gezginler olsun. Demek ki işte gidiyorlar hem alışveriş yapıyorlar hem de ne yapıyorlar? Aslında orayı tanıtmış oluyorsunuz ve işte insanların ilgisini çekiyor. Ve bu sayede siz de işte Midyat'tan yolu değiştirip buraya gelmeye çalışıyorsunuz. Bence bu da ilginç tabii ki. Sonuçta sınır buraya çok yakın olduğu için sınırdan getirilen ürünler, parfümler, hatta telefonlar, iPhone'lar
işte burada satılabiliyor. Belli sayıda getirilebiliyor. Yani anladığım kadarıyla mesela telefon olsun, özellikle daha pahalı eşyalar günlük bir limiti vardır. Yani Nusaybin'de böyle bir yer, ama sizin vaktiniz olursa hani bir saat daha erken gelmenizi öneririm. Hani yaklaşık 3-4 saatlik bir zaman dilimi şehir içinde yeterli olacaktır. Yani sonuçta bir saatinizi şeye ayırsanız, kiliseye ayırsanız, işte o bir saat böyle ilçe içerisinde gezseniz, bir saate böyle çarşıda dolaşsanız, alışveriş yapsanız, sonra da girip Beyazsu'da dinlenip güzel bir yemek yeseniz bence şahane bir rota olur. Geldim. Canım baklava istedi. Evet arkadaşlar, yani bugün gerçekten elimden geldiğince gösterebileceğim kadarıyla göstermeye çalıştım sizlere. Şimdi otogara geldim. Artık otogara geçeceğim ve en hızlı giden Mardin arabasına binip rotamı oraya çevireceğim. Yani Nusaybin benim için, yani şu anki yolculuk evet tatmin edici oldu. Yani gittiğiniz yeri çözersiniz ya, öyle bir duygu vardır ya, şu an o duyguyu yaşadığımı hissediyorum. Bazen insanlarla konuşmaya zorluyorum ama tabii gittiğiniz yere göre yani insanlar da çok istekli olmayabiliyorlar. Yani bugünkü konuştuğum kişiler çok istekli değildi ve zorlayarak konuşturdum ona rağmen. Yani en azından belki kiliseye girebilirdik diyorum. Bununla birlikte çarşıda biraz daha yeterli bilgi alabilirdim ama yani herkes akşam yoğunluğu, karışıklığı, onlar da haklılar tabii ki. Ama işte sonuç olarak bunu da sizler izliyorsunuz. Bu arada ben akşam üzeri gelmiştim. Valizimi ortaya bir yere bıraktım en son. Nerede bilmiyorum. Valiz. Bir şey olmaz dediler.